Saddam Hüseyin 1937 yılında Irak'ın Tikrit şehrinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğu ev kerpiçten ve bakımsızdı. Babasını göremedi çünkü daha doğmadan köyün çobanı olan babası hayatını kaybetmişti. Annesi ona Arapçada karşı koyan, direnen anlamına gelen Saddam adını verdi. Çok geçmeden Saddam'ın annesi Subha Turfa ikinci bir evlilik yaptı. Saddam'ın üvey babası Saddam'a kötü davranıyor, küçük yaşlarda çalıştırıyor ve çobanlık yaptırıyordu. Annesi bu duruma razı olamadı. Daha iyi şartlarda büyümesi için Saddam Hüseyin'in dayısı olan Hayrullah Turfa'nın yanına gönderdi. Subay olan dayısı İngilizlere karşı giriştiği bir isyan sonucu hapse girmiş, daha sonra serbest bırakılmıştı. Sıkı bir Arap milliyetçisiydi. Yeğeni Saddam Hüseyin'i bu konuda etkileyecek ve ileriki zamanlarda Saddam'ın milliyetçilik adına yapacağı şeylerin temelini atacaktı. Saddam'ın Baas Partisi ile tanışması ve milliyetçilik fikirlerini benimsemesine vesile olacaktı. Saddam Hüseyin 19 yaşına gelince dayısının teşvikiyle askeri akademiye girmesi için teşvik edildi. Başarısız olunca 1957 yılında Baas Partisi'ne girdi. Genç ve atılgandı. Partide kısa sürede dikkat çeken biri oldu. Gelecek vadeden bir yapıya sahipti. Bu parti Arap milliyetçiliği temelinde kurulmuş ve anti-emperyalist bir ideolojiyi savunuyordu. Bütün Arapların bir devlet adı altında birleşmesini öngörüyordu. Bu parti daha çok Irak ve Suriye'de etkiliydi. 1959 yılında Baas Partisi'nin Irak Başbakanı olan Abdülkerim Kasım'a yapılan başarısız bir suikast girişiminde bulundu. Çıkan çatışmada Saddam Hüseyin bacağından yaralandı. Önce Suriye'ye, ardından Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. Oysa Başbakan Kasım, Haşimi monarşisini devirmiş ve başa geçmiş bir isyancı subaydı. Ekim 1959'da Başbakan Abdülkerim Kasım'ın konvoyu Saddam Hüseyin'in de içinde bulunduğu bir grup genç Baasçılar tarafından Bağdat'taki El Reşit Caddesi'nde pusuya düşürüldü. Planın amacı Kasım ve beraberindekileri öldürmekti. İşler istenildiği gibi gitmedi. Raporlara göre Saddam Hüseyin erken ateş etmiş ve kendi grubu kargaşa yaşamıştır. Kasım'ın şoförü ölmüş. Kasım kolundan yaralanmıştı. Saddam'ın bacağına bir kurşun isabet etti. Saddam önce Suriye'ye, ardından Mısır'a kaçtı. 1963 yılında Kasım devrilince Saddam Hüseyin Irak'a döndü. Bu olay Saddam Hüseyin'in ve Baas Partisi'nin itibarını yükseltmiş. Mısır'da bulunduğu sırada Kahire Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Eğitimine Irak'a dönünce Bağdat Hukuk Koleji'nde devam etti. Abdülkerim Kasım'ı deviren Baas Partisi aynı yıl devrildi. Saddam Irak'ta hapse atıldı. Hapisten kaçmanın yolunu bulan Saddam, Baas Partisi'nin başına geçerek partiyi 1968 yılında tekrar iktidar yaptı. Artık devleti fiilen elinde tutuyordu. Güç Saddam Hüseyin'in eline geçmişti. 1972 yılında Irak petrollerini millileştirdi. 1979 yılında Devlet Başkanı Ahmet Hasan el-Bekiri'nin istifası üzerine Cumhurbaşkanı oldu. Sıra iktidarını sağlamlaştırmaya gelmişti. Farklı sesleri susturmak için gizli polis teşkilatını kurdu ve bu gizli polis teşkilatı sayesinde Irak'ta iktidarını sağlamlaştırdı. Saddam Hüseyin'in hedefleri şu şekildeydi. Arap dünyasının lideri olarak Mısır'ın yerini almak ve Basra Körfezi üzerinde etkiye sahip olmaktı. 1980 yılında İran'ın petrolüne göz dikerek bir işgal girişiminde bulundu. Batı İran'dan İran'a giriş yaptı. Burayı işgal etti. İran'ı kısa sürede işgal edebileceğini düşünen Saddam Hüseyin, İran'ın güçlü bir direnişle karşılık verdiğini görünce bu savaş Irak'ı zor durumda bıraktı. Maliyeti Irak'a ağır geldi. Çünkü Irak petrol ihraç edemez duruma gelmişti. Savaş 1988 yılında son buldu. Ekonomik olarak zor duruma düşen Irak silahlanmaktan çekinmedi. Bu savaşta her iki tarafta 500 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu da toplamda 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği anlamına geliyor. İran'da istediğini alamayan Saddam Hüseyin Kuveyt'e yöneldi. Ordusunu 1990 yılında bu ülkeye sokarak işgal etti. Ama beklemediği bir durumla karşılaştı. Dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Irak'a ambargo uyguladı ve Kuveyt işgalini bir an önce sonlandırmasını istedi. Saddam Hüseyin ise bu duruma karşı gelerek Kuveyt'in petrollerine sahip olmak için elinden geleni yapıyordu. Kuveyt'in petrolü Irak'ın kalkındırılması için kullanılacaktı. Saddam Hüseyin uyarıları dikkate almayınca ABD öncülüğünde koalisyon güçleri Irak'a hava saldırısı yaparak Kuveyt işgaline son verdi. Savaş 1990 yılında başladı, 1991 yılında son buldu. Irak büyük darbe aldı. Artık batılı devletler tarafından tehlikeli biri olarak görülmeye başlanan Saddam Hüseyin bir tehdit haline geldi. Birleşmiş Milletler ile varılan anlaşma gereği Irak kimyasal, biyolojik ve nükleer silah üretemeyecekti ve bulundurmayacaktı. Saddam bu anlaşmaya uymadı. Saddam Hüseyin daha agresif olmayı ve ABD karşıtı biri olmaya başladı. Oğulları Uday ve Kusay'ı eğitiyor, yerine onlardan birini geçirecekti.
Ne olursa olsun Saddam bölgede ABD'ye karşı koyan tek lider olarak görülüyordu. Tarihler 2001 yılını gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırısı oldu. El-Kaide bunu üstlense de Amerika Birleşik Devletleri Saddam'ın bu işin içinde parmağı olduğunu söyledi. Terörist gruplara kimyasal veya biyolojik silah sağlayabileceğini öne sürerek silahsızlanma sürecini başlatmak istedi. Saddam işbirliği için 2002 yılında Birleşmiş Milletler silah müfettişlerinin Irak'a gelmesine izin verse de tam anlamıyla işbirliği yapmadı. Böylece diplomasiye son verildi. 17 Mart 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, Saddam'ın 48 saat içinde istifa etmesini ve Irak'ı terk etmesini istedi. Saddam Hüseyin bunu reddetti. Irak halkına ne olursa olsun işgalci güçlere karşı direnmeleri gerektiğini söyledi. Böylece ABD ve müttefikleri 20 Mart 2003 yılında Irak'a saldırdı. Kendilerince bölgeye demokrasi getireceklerdi. Ancak 183 bin ile 206 bin arası sivilin öldüğü rapor edilmektedir. Bu demokrasi getirme sürecinde yaşanan ölümlerdi. Uzun süre direnemeyen Irak güçleri çöktü. İşgal güçleri 9 Nisan'da Bağdat'a girdi. Bu tarihten sonra Saddam Hüseyin saklanmaya başladı. Hazinenin büyük kısmını yanına alarak kaçtı. Oğulları Uday ve Kusay 22 Temmuz'da Musul'da öldürüldü. Kendisi 13 Aralık 2003 yılına kadar kaçmayı başardı. Bu tarihte Tikrit yakınlarındaki Ad Davr'da bir çiftlik evinin yakınında bir kuyuda perişan halde yakalandı. Silahlı olmasına rağmen tek el bile ateş edemedi. Ekim 2005 tarihinde Saddam Hüseyin yargılandı. Çoğunluğun Şii olan El Dujail kasabasında 148 insanın ölümünden sorumlu tutuldu. Saddam mahkemede her ne kadar tüm bunlar ABD'nin oyunu dese de çare olmadı. 2006 yılında idama mahkum edildi ve dünyanın gözü önünde dramatik bir şekilde ve dünyaya gözdağı verilmek üzere 30 Aralık 2006 tarihinde asıldı. Geriye yitik canlar, saraylar ve daha demokrasinin gelmesini bekleyen haraba bir ülke kaldı. Kişisel itirazlar, doymayan gözler tüm bunların sebebi. Ancak ne olursa olsun Saddam Hüseyin Arap liderleri arasında emperyalizme direnen tek liderdi. Amerika Birleşik Devletleri Saddam Hüseyin'in terörist gruplara silah sağladığı konusunda hemfikirdi. Bunun için Irak'ı işgal etmek ve Saddam Hüseyin'i devirmek için elinden geleni yapacaktı. 2003 yılında bu planını faaliyete soktu. Birleşmiş Milletler'in Irak'ta yaptığı incelemeler sonucu Saddam Hüseyin'in elinde nükleer silaha dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Amerika bu raporu dikkate almayarak faaliyetlerine devam etti. Saddam'ı tüm dünyanın gözü önünde idam etti. Irak siyasetinde kült bir pozisyona gelmiş olan Saddam Hüseyin, Körfez Savaşı ile birlikte bu pozisyonu kaybetmeye başlamış ve ABD işgali ile halk tarafından desteklenen operasyonlarla devrilmiştir. Pan-Arap ideolojisi ve Arap milliyetçiliği yapısı ile yaklaşık 24 yıl iktidarda kaldıktan sonra geriye bölünmüş ve yoksullaşan bir Irak bırakmıştı. Saddam Hüseyin, emperyalizme karşı verdiği mücadeleye rağmen Arap dünyası tarafından tehlikeli biri olarak görülmekteydi. Çünkü Saddam Hüseyin Arap dünyasının tek lideri olmak için çaba harcıyordu. Günümüzde hala demokrasinin gelmediğini görebiliyoruz. Aslında ABD'nin istediği de tam bu. Demokrasinin olmadığı, kargaşanın olduğu bir yerde her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı olacaktı. Şu an Irak o durumda. Geriye yoksullaşan, öldürülen Irak halkı kaldı. Irak lideri Saddam Hüseyin ve ailesini ortadan kaldırmaya çalışan ABD bir yandan Irak'ı bombalarken diğer yandan da Saddam'ın yurt dışındaki servetinin peşine düştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 28 Eylül 2001 tarihinde kabul ettiği terörün finansmanı ile mücadele yasası uyarınca Birleşmiş Milletler üyesi devletlerden Saddam Hüseyin ve ailesine ait mal varlığının dondurulmasını isteyen ABD, İsviçre ve İtalya'dan doğrudan talepte bulundu. ABD, Türkiye'den de Büyükelçiliğin zorunlu giderleri dışındaki Irak varlıklarının dondurulmasını istedi. Saddam'ın kişisel servetine ilişkin çeşitli tahminler var. Yine ekonomi dergilerinden Forbes'e göre Saddam Hüseyin'in kişisel serveti 2 milyar dolar civarındaydı. Liderler serisinden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.